Arkadaşlar merhaba. Yine size yakından otları tanıtmaya devam ediyorum. Bu videomda sizlere başta kaymacık otunu tanıtacağım. Yani sarı ot diğer adıyla. Onun dışında tavşan kulağı otunu tanıtacağım. Karşıma hangi otlar çıkarsa size o otları yakından göstermeye gayret edeceğim. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kaymacık otu arkadaşlar. Şimdi size kaymacık otunu tanıtayım. Öncelikle sonra diğer otlara devam ederiz. Gelelim kaymacık otunu yakından göstermeye. Sanki volanlı bir yaprak yapısı var. Tüylü yaprakları var. Ve arka tarafı yeşil, şu ön tarafı mor renginde, patlıcan moru renginde. Ve şurada çok gür bir şekilde patlamış ve bu yapraklar iyice büyümeye başlamışlar. Bir tane şöyle büyümüş. İkincisi böyle karşısında. Üçüncüsü bu tarafta. Yani dört köşeden birer tane büyümüş. Ve ortadakiler de bakın tam onların çaprazlarından devam etmiş. Yanlarından. Bu büyüyecek, kocaman bir bitki olacak. Çok da güzel çiçekleri olan sarı ot diğer adıyla arkadaşlar. Bunu kökünden size göstereceğim. Hatta şuradan bir tane taze yapraklarından veya şu yaprağını koparayım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu sarı otu, kaymacık, kaymak otu, böyle isimleri var. Şöyle yaprakları bakın. Volanlı. Hiç. Çok ince narin otlarımızdan değil ama çok lezzetli. Özellikle yoğurtlu salataları çok güzel olur. Kavurabilirsiniz de ama en çok yoğurtlu sarımsaklı tercih edilen otlarımızdan bir tanesi kaymak otu. Dediğim gibi şu orta kısmı patlıcan moru renginde. Yine şu yaprak sapı üzerinde tüyler var. Bu tüyler çok böyle hissediyorsunuz dokunduğunuz zaman. Çok etkisiz diyemem. Çevirdiğimiz zaman yaprağın arka tarafını arkadaşlar bakın beyaz. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ben bir bitki uzmanı değilim. Bu konuda bir eğitim almadım ama görsel açıdan inceliyorum doğayı. Şimdi bu arka kısmı güneş gören bir açı değil. Güneşi hiç görmez. Ama çevirdiğimiz zaman şu açı arkadaşlar güneş gören bir yer. Büyük bir ihtimalle bitki güneş ışınlarından kendisini bu şekilde renk seçerek korumaya çalışıyor. Belki de doğada yaşayan canlıların kendisini yemesin diye bu şekilde doğa rengine uygun olabilir. Sizin de bu konuda fikriniz varsa yazarsanız sevinirim. Bakın yine şu yapraklarına dikkat edin. Biraz daha böyle çok da yumuşak bir ot değil. Böyle hissediyorsunuz. Bakın şöyle dokunalım. Böyle hissediliyor. Buna bir şey olmaz aslında. Her yerde yetişiyor bu bölgede. Özellikle orman çalıların dibinde görmüştüm ben bunu. Arazide hiç denk gelmemişti. Geçen yıldan tohumlar rüzgarın etkisiyle uçmuş. Bu yıl çok da lodos oldu. Güney tarafından gelen tohumlar bu şekilde arazimizin orta yerinde çıkmış. Nitekim daha farklı yerlerde de görmeye başladım. Yani tohumlarının çoğalmasını sağladım ve çoğalıyor da. Evet, şimdi kökünden göstereceğim arkadaşlar. Yaprak şeklini gördüğünüz gibi tüylerle kaplı dedim. Bu tüyler genelde varsa bitkimiz grimsi bir hal alıyor arkadaşlar. Böyle mat bir renge kavuşuyor. Böyle yeşil, çok parlak değil yüzeyi zaten. Mat bir rengi var. Birçok otumuz böyle uzun değil. Hatta kameraya sığdırmakta bile zorlanıyorum. Şöyle uzaktan göstereyim. Benim büyük bir bıçak elimdeki. Şu bıçakla ölçtüğümüz zaman bile şöyle boyunu geçiyor. Bir bıçak boyunu geçiyor. Karış olarak ölçersek hatta şöyle bakın bir karış, iki karıştan da şöyle şu kadar fazlalığı da var. En azından benim el ölçüm böyle. Şimdi bu dediğim gibi kaymacık otumuzu kökünden çıkarayım.
O kök yapısını size göstereyim. Dediğim gibi çok yıllık bir bitki. Ve şu bölgeden kopardım. O dibinden tekrar sürgün verir, çoğalır. Sarı ot denmesinin nedeni de arkadaşlar şu gövde kısmına dikkat ederseniz böyle sarı rengini göstermeye başlıyor. Bakın sarı ot. Ne desinler? Çok da güzel benzetme bence. Gerçekten sarı bir ot. Şöyle biraz daha açalım. Bakın dokuya. Gerçekten sarılığı da çok güzel. Başka bir sebebi de arkadaşlar, bu otu haşladığımız zaman sapsarı bir su veriyor. Suyu sararıyoruz. Baya bir sarı oluyor. Şimdi bununla ilgili kanalımda yine kaymacık otu ile ilgili bir videom var. Oradan detaylı olarak izleyebilirsiniz. Bakın şu yoğunluğu özellikle hemen koparayım. Şöyle getireyim. Evet. Bakın ne kadar yoğun. Bu daha yeni çıkmaya başlamış. Büyüdükçe şu yapraklar yanlara doğru açılır. 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 Ve gördüğünüz az önceki örnekteki gibi şu hale gelir. İlk yaprakları bunlar. Şuradakiler daha bu tomurcuk bittikten sonra yaprak tomurcukları büyüdükçe açılacaklar. Daha büyük hale gelecek. Şimdi bunun suyunu böyle sıksam aslında buradan da sarı bir su gelir. Ama tabii şu anki açımızla bunu tam gösterebilir miyiz? Denemeye çalışacağım. Telef etmeden otumuzu. Çok başaramadık bunu. Gösteremedim. Ama dediğim gibi boşuna sarı ot dememişler. İki sebebi var. Şu bölgenin sarı olması, bir de haşladığınız zaman suyunun sarı olması. Özellikle Muğlalılar arkadaşlar bu otu çok sever. Batı Akdeniz'de çok yenen, tüketilen otlardan bir tanesidir. Hatta yılda en az bir kere yemek için bu otu bulurlar ve yerler. Bunun şifasına inanırlar. Ben de inanıyorum. Bu yıl en azından bir kere kaymacık otundan ben de haşlayıp salatasını yapıp yiyeceğim. Bakın. Bakın bu güzellik işte. Şu yapraklarını biraz daha yakın göstermeye çalışacağım. Bakalım. Şu yapraklarını şöyle yakından gösteriyorum. Üzerindeki o çok ince çizgiler burada çok belli oluyor. Hatta şu tam birleştiği yerde bir sarılık var. Bakın her yerde sarılığını görebiliyoruz. Evet. Kaymacık otumuzu böyle size yakından göstermiş oluyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi başka otumuza geçelim. Ama çok güzel gerçekten. Yani bir ot sevdalısı olarak ben bütün otları ayrı ayrı seviyorum. Şu anda bu otla muhatap olduğum için bunu da ayrıyetten sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar kopardığımız yerden böyle sarı bir süt vermeye başladı. Onu da size göstermek istedim. Şöyle bakın sarı sütünü çıkarmış olduk. En azından bu konuda da neden sarı dendiği ile ilgili bilgiye ulaşmış olduk. Evet.
Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yürüyorum arazimizde. Siz de manzarayı da doğayı da görmek istiyorsunuz genelde. Şu anda o kadar çok güzel gelincikler var ki arkadaşlar. Ben yine göstereyim size yakından. Bakar mısınız? Şuradakilerin hepsi gelincik. Böyle bunlar gelincik arkadaşlar. Şuradaki gelinciklere bakın. Şöyle otların arasında kalmışlar. Ve çok da güzel büyümüşler. Şöyle hatta karıcığım ucunda gördüğüm gelinciyi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şu papatyalara da bakarsanız onlar da neredeyse çiçek açacaklar. Bugün sabahtan zaten gelinciklerin de böyle çiçeğe doğru kalktığını gördüm. Nitekim bu da şöyle hemen göstereyim. Bakın artık şuradan tomurcuk çıkarmaya başlamışlar. Gelincikler bu ayda çiçek açacaklar. Şu da yine başka bir gelincik arkadaşlar. Ama çok da güzeller. Yani öyle küçük de değiller. Gösterişli, büyük. Ben üzerine basmadan böyle kıyıdan yürümeye devam ediyorum. Bakalım şimdi hangi otu tanıtacağım size. Bazı otlar arkadaşlar bu yıl çıkmadı. Bazı otlar da çok erken çıktı ve dediğim gibi tohuma doğru yöneldiler. Bilemiyorum, doğanın dengesi bozulunca bu bitkiler konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Uf, şu da çok güzel arkadaşlar ya. Bakın. Şu gelinciğin güzelliğine bakın. Bakın. Yani gerçekten böyle şey gibi, saksılarda yetiştirilecek bir bitki gibi. Sizin de sevdiğinizi biliyorum bu gelinciyi. Çok da güzel. Bundan börekler yapılır. Şöyle şu gördüğümüz her yerde gelincik dolu arkadaşlar. Şu yeşilliklerin arasında gelincikler bayağı fazla. Bu da badem ağacımız. Üzerinde inanmıyorum arkadaşlar. İnanmıyorum. Bu nasıl bir aldanmadır? Bakar mısınız? Sanki burası Muğla. Bakar mısınız şu bademe? Çağla badem. Hiç böyle ümit etmedim bu kadar çok büyüyeceklerini. Bu yıl bademlerde ürünler var. Bayağı da çağla badem toplayabilirim. Ama bu kadar da olacaklarını düşünmedim. Şuralarda da var yine. En erken açan bu da değildi. Başka bir badem ağacıydı. Ama şöyle bakın yapraklarının güzelliğine. Doğa uyanıyor. Doğa cömert. Çağla badem göstermiş oldum arkadaşlar size. Şurada da yine minicik bir çağla badem görüyorum. Şimdi şöyle oturalım. Bu bitkimizi tanıtalım. Tavşan kulağı otu. Diğer adıyla toklubaşı otu arkadaşlar. Ama tavşan kulağı otunu ben daha çok yakıştırıyorum. Çünkü doğada gördüğümüz bütün bitkiler bir hayvanın kulağına benzetilir, ayağına benzetilir. Böyle değişik benzetme şekilleri vardır. Ve doğada, Anadolu'da böyle isimler almıştır. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Neye benziyor bu? Hemen bakıyorlar. Tavşan kulağına benziyor. Tavşanın kulakları gibi. Nitekim ben de bu otu tavşanın kulaklarına benzetiyorum arkadaşlar. Gri renk hakimdir bu otumuzda. Yapraklarına dikkat edin. Evet, bir grilik var. Yeşil gri. Neden bu grilik vardır? Hep bunu söylerim size. Tüylü olduğu için yaprakların üzerinde böyle kadifemsi tüyler olduğu için rengi griye çalar. Yaprak şekline dikkat edin. Böyle girintili çıkıntılı değil. Gerçekten böyle bir dümdüz bir yaprak şekli var. Böyle. Bütün yapraklar da öyle. Her çıkan
Gövdeden çıkan yaprak. Bakın böyle. Ve bir kökte şöyle yan yana hepsi bir araya gelir. Minik minik böyle sürgünler oluşturur. Bu bitkimizin de bu özelliği vardır. Toplarken genelde bunları toplarız. Kök kısmı kalır. Nitekim bakın şu da yeni yavru böyle büyüyecek. Diğer ablaları gibi, abileri gibi buraya karışacak ve bu da görkemli hale gelecek. Sonra biraz daha bahar artık hızlı sıcaklar başlayınca buradan böyle büyük bir sürgün verecek. O sürgünden çiçek sapları çıkaracak ve bitkimiz tohum verecek. Tavşan kulağı otumuzu böyle size göstermiş olayım. Bunun yine videoları var kanalımda, yakinen anlattığım ve çiçekli halini de paylaştım. Çiçeklerini görürseniz eğer oradan da tanıyabilirsiniz diye. Nitekim yeni ot severler bu bitkiyi hem çiçekleriyle hem yapraklarıyla hem de büyümüş haliyle görürlerse daha iyi öğrenmiş olurlar. Evet arkadaşlar. Hemen şu kök kısımlarına bakalım. Buradaki morlukları görüyorsunuz. Bir patlıcan moru gibi. Şöyle. Evet. Bu morluklar birçok bitkimizde de görüyoruz zaten. Çok sevdiğim otlardan bir tanesi benim. Hatta bu dolgun olduğu için tok tutma özelliği de var arkadaşlar. Nitekim yine bununla ilgili tavşan kulağı kavurması da kanalımda mevcut. Evet arkadaşlar, tavşan kulağımız bu. Bunun yumurtalı kavurmasını yapabilirsiniz. Yine pirinçli boranisini de yapabilirsiniz. Karışık otlarla da kullanabilirsiniz. Buradaki kökü kalsın. Yiyebildiği kadar, tohumlarını yayabildiği kadar yaysın. Doğada her yerde bu ot çoğalsın. Nitekim ilk geldiğim senelere göre o kadar çok oldu ki her yerde artık ben tavşan kulağı otunu görmeye başladım arkadaşlar. Az öncekinden 3 kat daha büyük bir tavşan kulağı otu. Bakın bahsettiğim filizler böyle büyür. Yapraklar artık azalır ve her yerden böyle sürgünler vermeye başlar. Uçlarında da çiçekler başlar arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane şöyle sürgün koparayım. Evet bakın. Şunu göstereyim size. Şurada bakın yanlara doğru böyle serpilmiş halleri var. Şu da böyle. Hatta bundan da bir tane koparayım. Büyümüş haliyle göstermiş olayım size. Arkadaşlar morluklara dikkat edin. Şu sap kısmı ne kadar mor. Artık iyice koyulmuş. Yani patlıcan moru desek yeridir. Şöyle. Tüyleri görebiliyorsunuz. Bu tüyler daha da çoğalıyor bitki kartlamaya başladıkça. Hem yaprak kısmında bu tüyler var hem de şunu bırakalım, bir tanesini gösterelim. Şu yaprağın arka kısmı. Hemen çevirelim. Yaprağın ön kısmını da göstermiş olalım. Tabii bu tüyler benim size tanıttığım, başka bir videomda anlattığım Habeş adaçayı kadar değil. Çünkü onun artık tüyleri o kadar yoğun ki resmen halı gibi, tüylü bir halı gibi görünüyor. Hatta ondan sonra belki tüy yönünden en fazla olan tavşan kulağı otudur diyebiliriz.
Evet arkadaşlar. Yakinen size gösterdiğim tavşan kulağı otu budur. Çok yıllık bir bitki. Artık bu da kartlamaya başlamış. Bu şekilde filizlerini de toplayıp yiyebilirsiniz. Kavurmalarda kullanabilirsiniz. Acı olmayan otlarımızdan bir tanesi. Onu da belirteyim bu arada. Devam ediyoruz. Başka tanıtacağım bir ot arıyorum. Bakın burada çıkmış olanlar da özellikle kuzuların, hayvanların çok sevdiği pi denilen bir ot. Şurada da ceviz ağacı boğulmuş resmen. Bakın ne kadar çok sarmış. Şöyle tepeye doğru devam ediyor. Naneler de yine burada. Naneler de gömülmüş arkadaşlar. Şöyle içeride kalmış nanelerimiz de. Ama tabii ki hangi ot güçlüyse o ot daha büyük olur ve diğer otun büyümesini engeller, baskılar. Yemlik ot arkadaşlar. Çıktığı yere bakın. Çok güzel. Şu taşı kaldıralım. Baskılamış büyük bir ihtimal. Şöyle serpilmiş, tam yeme zamanı arkadaşlar. Otların padişahı. Evet arkadaşlar. Yemlik otunun şöyle kıyısındaki otları temizledim. Daha net görünsün diye. Otlar var. Kuru otlar vardı. Böyle dallar. Bakın. Şimdi normalde kaya parçası, taş parçası olduğu için yan tarafında böyle bir baskılanmış. Şurada da otlar vardı zaten. Özellikle sütlüce otunun baskısı altında kalmış. Böyle yamulmuş birazcık şu yaprakları. Normalde hepsi böyle eşit bir şekilde dağılır ve büyür. Görkemli. Tam aslında yeme zamanı dediğim gibi. Bu yemlik otunun, otların padişahı diğer adıyla. Bunu size şöyle biraz yakın kökten çıkaracağım ve oradan göstereceğim. Evet. Hemen sütlerini görebiliyorsunuz. Bakın, sütlü bir yapısı var. Burada sütler akar. Bu sütler bakın akmaya başlayacak. Çok fazla akmadı. Yapışkan olur daha sonra. Hemen size gösterdim. Tabii ki şifalı otlarımız, güzel otlarımız. Çok yıllık bir ottur, yemlik otu. Diğer otlar gibi yaprakları böyle girintili çıkıntılı değildir. Böyle neye benzer? Sarımsağa benzer. Pırasaların küçük haline benzer. Ama pırasa gibi, sarımsak gibi böyle tadı acı veya işte bir kokusu yoktur. Gayet de güzeldir. Yemesi de çok keyiflidir. Şöyle otların padişahı otumuz. Yemliklerin türleri de var arkadaşlar. Çayır yemliği, tarla yemliği, dağ yemliği gibi böyle bir yığın türleri de var. Acaba benim şu topladığım hangi yemlik onu bilemiyorum. Ben dağda yaşıyorum. Dağ yemliği denilebilir. Burası çayırlık bir alan olmadığı için çayır yemliği değildir. Tarla yemliği de değildir. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Kendi fikrimi söylüyorum şu anda. Bence bu dağ yemliği. En çok sanırım tarla yemliği güzel, lezzetli deniyor. Şu yemlik otunun hemen böyle gövdeye bitişik olan yerlerde ipliksi tüyler vardır. Bu tüyler aslında bitkinin kendine has bir özelliktir. Şöyle. Bakın şu ipliksi yapıyı görebiliyorsunuz.
Dediğim gibi kendine has bir yapısı. Bunun da tüyleri bu şekilde. Bitki büyüdükçe, kartlaştıkça bunlar iyice çoğalır ve şu bölgeyi, gövde kısmını iyice sarar, kaplar. Şöyle yakından yapraklarını da göstereyim. İğne yaprakları diyelim. Morluklar vardır yine bu bitkimizde de. Dikkat edin gövdesinde. Şöyle açalım. Bakın iplerini ne kadar rahat görebiliyoruz burada. Bu gövdesindeki kırmızılık, pembelik yaprağın ucuna doğru da böyle devam edebiliyor. Ama tamamen böyle bir kaplama söz konusu değil arkadaşlar. Bunu genelde İç Anadolu bölgesinde yufka arasına sararak baharat, tuz, karabiber gibi şeyler dökülüp o şekilde de yenebiliyor. Bazen patates veya yumurta haşlanıp içine konulup o şekilde sarılıp yenilebiliyor. Ben denedim, çok güzel oluyor. Ben bunu çocukluğumda biliyordum arkadaşlar. Hatta çiçeklerini çok seviyordum. Papatyagillerden bir bitki. Çiçekleri böyle morumsu, pembe veya işte açık pembe renklerindeydi. Onları toplayıp böyle tarlada papatyalarla birlikte aranjman yapıyordum. Onun için yendiğini bilmiyordum ama. Annem de yendiğini bilmiyordu. Bana öğretmedi o çünkü o dönemde. Sonradan öğrendim ben bunu. Yoğun çabalarla öğrendiğim bir ot. Ve çok mücadele ettim. Hatta YouTube kanalı açmama sebep olan ottur diyebilirim. Bilgiye ulaşmak gerçekten zor. Sizler de burada bu sayede en azından benim bu çekimlerimle otları öğreniyorsunuz. Ben bu açlığı bilirim. Otları öğrenme açlığı, otları öğrenme sevgisini çok iyi biliyorum. Evet, şimdi dediğim gibi bitkimiz böyle. Bunları yine karışık otlarla kavurmasını da yapabilirsiniz. Nitekim geçenlerde yaptığım ot kavurmasında bu da vardı. İsterseniz bunu yumurtalı kavurmasını da yapabilirsiniz. Yufka arasına sarıp da yiyebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi yemlik otunu da size bu şekilde göstermiş oldum. Yine şu çitin kıyılarında da yemlikler çok güzel büyümüşler. Onları da size göstereceğim. En azından bunu almış oldum. Bunu da yine bir şekilde değerlendiririm. Size başka bir yemlik otunu göstereceğim. Şöyle kıyılarda çıkmış. Çok da güzel, böyle yeri de fena değil aslında. Hemen şurada küçük olanı göstereyim size. Çok keyifli bir yemlik otu. Biraz daha şöyle çitin kıyısına yakın olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hatta şuradaki, bakın şu güzelliğe, görkeme bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Bakın bu tam toplanacak, yenecek bir tür. Gördünüz mü ne kadar güzel. Harika bir görüntüsü var. Şu dikeni de atalım. Bakın. Bu kadar büyümüş. Tohumları o kadar yayıldı ki bu bitkinin. Artık toplayıp yiyebiliyorum. Yine tüylerini de göstereyim size yakından. Şimdi yapraklarını alalım. Bakın tüylerine. Morlukları yine görebiliyorsunuz. Şimdi hemen şurada yakınında yine başka bir yemlik otu var. Şöyle. Böyle. Bilmezseniz bunu tanımayabilirsiniz. Bakın hemen arkası şu kısmında bir tane daha var. O da böyle çıkmaya çalışıyor otların arasında. Evet, böyle arkadaşlar. Yemlikler burada çok güzel büyüyorlar. Şöyle kıyılarda biraz daha kıyıda olsa çok güzel korunacak. Ama yine ben kıyılarda çok gördüm.
Onların en azından bir kısmı tohum olarak neslini devam ettirecek. Nitekim bakın şuradaki de şu kuru dalların arasından yine büyümüş. Dediğim gibi burada yemlik otları iyice çoğalıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.